Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hristiyanlığın ilk günlerindeyiz. Dün bahsettiğimiz gibi henüz insanların Hz. İsa Efendimizin vefatından sonra geriye kalan ki bugün nerede olduklarını biraz daha detaylı inceleyeceğimiz havarilerden sonra İslam dininden tam bir Müslüman gibi yaşayamayan ama bugün gördüğünüz Hristiyanlar gibi de olmayan o inançlı bireylerin gelişim sürecini takip edeceğiz. Çünkü Allah Resulü'nün geldiği dönemi çok iyi kavramak adına önemli. Çünkü bütün dünyanın putperestliğe gittiği, putperest yaşamı kabul ettiği bir süreçte bir peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gelişinin sadece Arap Yarımadası ile alakalı olmadığına dair çok önemli deliller bu tarihsel süreçlerde yatıyor. O yüzden inceleyip sık dokumaya gayret ediyoruz. Aziz Paulus gelene dek ortada ne bir İncil ne de doğruları beyan edebilecek hiç kimsenin olmadığına artık bugün Hristiyanlar da şüphe götürmez bir gerçekte kabul ediyorlar. Çünkü elimizdeki İncil'lerin tamamı onların Hz. İsa Efendimizin dilinden çıkan değil, onların talebelerin Hz. İsa'dan duyduklarının çok daha sonrasında yazıma geçmiş hali. Ve o yazılan 4 İncil diye tabir edilen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın bugün elimizde olan muharref İncil nüshalarında da gerçek manada bakmanız gerektiğini göreceksiniz ki net bir biçimde bir hadis kitabı olduğunu tabiri caizse tırnak içinde göreceksiniz. Bu konuyla alakalı detaylı bilgilendirmeyi baharat yolunda Hristiyanlarla ilgili yaptığımız programları baştan sona dinlerseniz eğer konuyu çok daha net anlayabilirsiniz. Biz yine dönelim Roma'ya. Çünkü Hristiyanların ilk gelişim döneminde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesiyle konu kapanmıştır artık denilirken ve Roma batıda milattan sonra 43 yılında İngiltere'yi fethe gitmişken Avrupa ile uğraşırken ne oluyor da adım adım dönüp Hristiyanlık dinini resmi bir din olarak kabul etmeye başlıyor. Sadece din değil, Roma'da enteresan olan tebaası olmayanı Roma vatandaş olarak bile kale almayıp vatandaşlıktan bile saymıyor. Roma için ayinlerde devlet yetkililerinin sorumlu olduğu bir döneme giriyoruz. Sebepleri yine bir dinler tarihi konusu. Ama dinin kamusal bir unsur olarak kabul edildiği ilk devlet yapılanması. Yani halktan gelen bir devlet ya da peygamberden gelen bir devletin bir dini kabullenme sürecinden çok Romalıların yaşamış oldukları bölgedeki Helenistik ve diğer Mısır unsuruyla beraber kendi kurgusunu oluşturmuş olduğu bir din. Krallara uymanın amacının pratik ve politik olduğu bir alandan bahsediyoruz. Gerçi bu alanın içerisinde çok saklı kalmış bir başka grupta var Romalıları etkilediği iddia edilen. Onlar da Ertüskler. Ancak Ertüskler hakkında çok fazla derecede bir bilinmezlik var. Hatta Türk olduklarına dair de bir takım söylenceler söz konusu olsa da Hz. Süleyman Efendimizin kadim ilmine ulaşma çabasında olan bir topluluk olduğunu şimdilik söylememiz mümkündür. Bunlar Tarsus göçmenleridir aslında İtalya bölgesine göçmüş olan, Kudüs'te yaşamış olan bir Beni İsrail zorluğunda ticari koşullarla beraber bu bölgede yapmış oldukları ticaretle İtalya'ya taşınmış gelmiş olan göçmen bir grup olup sonrasında bu kadim uğraşı ve çabalarıyla beraber kadim Serudani milletinin İtalya'daki karşılığıdır. Hz. Süleyman'ın bölge halifeliğini yapmış aslında bu ilk gidenler. Dolayısıyla Müslüman bir tebaa olduklarını söylemek mümkün. Ama bu tebaa Hz. Süleyman'ın vefatından sonra diğer tüm muharref dinlerin sürecinde de gördüğümüz gibi işin sırrına vakıf olmak için çıktıkları yolculukta kendilerince Helenistik bilgiyi de yoğurarak Roma devlet yönetiminde ciddi anlamda dinin devlet elinde bir güç olmasını öğretmişlerdir. Yani özetle Roma'nın devletin dini olup bu dini halkına öğretmesi gerekliliği Hz. Süleyman Efendimizin kurmuş olduğu o büyük krallığın bir gölgesi hükmündedir. Yani bir kopi
yapılmıştır. Bir kopyalama işlemi yapılmaya çalışılmıştır ama Hz. Süleyman Efendimizin bir peygamber olduğu, ona vahiy indirildiği Allah Azze ve Celle tarafından bir kitabın, bir şeriatin başında olduğu ve doğal olarak da onun söylencesinin Allah Azze ve Celle'nin emanı altında olduğu unutularak yapılır bunlar. İşte Germenlerin de aklının almayarak bir başka kötülüğe imza atmalarına vesile olmuştur bu durum. Ama bu durumda garip bir şey de vardır elbette, o da şeytandır. Zira şeytanın devreye girmesiyle beraber bugün belki anlatmakta zorlanırız ya da siz anlamakta zorlanabilirsiniz ama modern paganizmin doğuş sürecidir. Herkesin gizli bilgiler beklediği Ertüskler, Hz. Süleyman'ın bu kadim bilimleriyle uğraşırken şeytanın kucağına oturmuşlardır. Dolayısıyla şeytandan gelen bilgi birikimi artık Roma'nın devlet yapılanmasına akarken Roma'nın bu paganizmi modernize ettiklerini göreceğiz. Yani şeytanın tekil olarak Hz. Nuh Aleyhisselam'dan sonra ümmetlerin her birisine Nemrut zamanında anlattığımız gibi, Davud Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam zamanında anlattığımız gibi taşın, odunun, farklı unsurların tapılacak varlıklar haline getirilme sürecini ve insanı saptırma sürecinin artık kurumsallaşma aşamasına geçiyoruz ki bu da Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gelişi için en büyük delillerdendir. Zira şeytan Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'dan önce son peygamber olan Hz. İsa Efendimiz'e kadar toplulukları bölüm bölüm etkilemiş, ümmetleri kısım kısım yoldan çıkarmış, peygamberlerine ve inançlarına karşı asi olmalarına vesile olmuştur. Ama hakikat Hz. İsa Efendimizle beraber dünyadaki yeni konjektürde şeytan bir vesileyle artık devlet yönetimine kadar ulaşmıştır desek yeridir. Hoş, bu konuda Firavun'da da bu işi yapmıştır diyeceksiniz ama Firavun'un suların altına gitmesi ve bu işin hızlı bir şekilde çözümlenmesi, yani bir 30-40 yıl içerisinde çözüme kavuşması konunun kapanmasına vesile olup bütün dünyayı etkisi altına almamıştır. Ama bütün bu kötülüğün birikimi Ertüsklerin çok ciddi bir katkısıyla Roma devlet yapılanması içerisindeki karşılıklarını görmeye başlayacağız. Yahudilerin Roma'ya karşı çıkışlarının da yegane nedeni bu değil, vergiler. Neden Yahudilerden bahsettik? Zira bu dönemdeki ilk Hristiyanlar, unutmayın ki Kudüs halkı, yani doğal olarak Yahudiler. Peki şu aşamaya bir bakalım şimdi. Milattan sonraki bu ilk 30'lu 40'lı yıllarla beraber gelişme sürecinde Hristiyanların en değer verdiği havariler hangi bölgelere gidiyor? Ve Roma onları nerelerde bulabilecek ve ne yapabilecek? Bu noktadaki 12 havari ile ilgili bilinenleri biz bu futuhatın verdiği imkanla daha doğrusunu ifade etmeye gayret edelim. Yohanna ve Matyas için sürgünde öldükleri söylenip nerede öldükleri bilinmemekle beraber Siyer-i Nebi yolculuğunun mevcut kaynaklarına göre İstanbul'da Fatih Camii'nde bulunduklarını söyleyebiliriz aziz naaşlarının. Aziz Petrus'tan ilk papa olarak kabul edilmesi beyanatı vardır. Roma'da olduğu söylenilir, yeri belli olmadığı da iddia edilir. Halbuki kendisi Aziz Petrus'un her şeyi darmadağın etmiş olduğu Türkiye ile Suriye sınırı bölgesinde vefat etmiştir. Andreas'ın Yunanistan'da olduğunu söylerler. Hakikat, Andreas Afrika bölgesine geçerek özellikle Kuzey Afrika'da vazifesini yerine getirmek üzerine yolculuğa çıkarken yolculukta vefat etmiştir. Aziz Yakup infaz edilmiş diye söylenir. Hakikat kendisi Hz. Meryem Efendi anamızla beraber Mekke yolculuğunda bulunmuşlardır. Yahuda'da aynı şekilde çarmıha gerilmeyenlerden sürgünde eceliyle olduğu söylenir ancak sürgün yeri bilinmez. O da Hz. Meryem anamızla beraber Mekke yolundadır. Filipus, Aziz Filipus'un çarmıha gerildiği söylenir ve çarmıha gerilenler arasındadır. Önemli isimlerden bir tanesi Bartelemaya, Hindistan'a gittiği söylenir. Halbuki çocuk yaşlarda 17 yaşındadır Hz. İsa Efendimiz. O zulüme muhatap olduğunda Kuzey Suriye'de bir mağaraya gönderilmiştir. Aziz Thomas'ın Hindistan'da olduğu söylense de Mekke-i Mükerreme'dedir. Aziz Matya, Etiyopya'da değil çarmıha gerilenler arasındadır.
Aziz Yakup Kudüs Kilisesi'ne bırakıldığı söylense de çarmıha gerilenler arasındadır ve yurtsever Simon Moritanya, İngiltere'de şehit edilmişti olduğu söylenir. İki ülkeden bahsedilir. O da Mekke'dedir. Efendim, bu kısa gelişim içerisinde neler oldu diyecek olursak, Pavlus, bu azizlerin geriye kalan kimse kalmadıktan sonra Aziz Pavlus Germenlerle beraber hareket edecek bir minvale doğru geçiş yapıyor. Bu geçiş Aziz Pavlus adı altında çok detaylı anlatılmadı. Yine baharat yolunda bu mevzuyu anlattık ama Hristiyanlığın ilk günlerinde geriye kalan bu bilgi birikimiyle Müslümanlığın gittikçe yayıldığını göreceğiz. Ama onlar mağaralara sığınıyor olacaklar ve bu mağaraların içerisinde var olan İslam akidesi Hz. İsa Efendimiz'den sonra çok küçük bir azınlık iken Aziz Pavlus bu insanları harekete geçirebileceğine olan inancıyla yola çıkar. Ancak bu inanç için söylemek gerekirse Petra'dan kovulduğunu beyan etmiştik. Sonrasında Germenlerle hareket etmeye başlar çünkü Aziz Pavlus'un ortaya koyduğu İncil çok daha akılcı gibi görünen ama akla pek yatmayan, gönle de yatmayan özellikler barındırmaktadır. Elbette ki şimdi milattan sonraki 40'lı 50'li yıllardayız. Biraz daha ilerlememiz lazım ki Aziz Pavlus'un gerçekten yaptıklarının etkilerini görebilelim. Beni İsrail'in Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğinin zannıyla hareket etmeleriyle beraber Roma'dan artık rahata erdik diye düşünürlerken Roma baskısı altında ezilmeye başladıkları bir döneme gidiyoruz. Roma vergileri gittikçe artırırken Kudüs bölgesinde artık Roma'nın tanrısal figürlerinin kabul edilmesi gerektiğini beyan ettiği bir sürece doğru giderken Beni İsrail yaptıklarının bedelini ödeme devrine doğru gidiyorlar. Hz. İsa Efendimiz'e iman etmemenin sonuçlarını sosyolojik olarak, ekonomik olarak, tabii ki en önemlisi uhrevi olarak da yaşayacaklar ama o sonrasında dünya hayatına dahil olanları göz önünde bulundurdukları için dünyanın sağlam kazıklar altında bir yaşam sürdüğünü zannedecekler. Aziz Pavlus ise Hatay bölgesine yakın bir bölgeden, aslında Hatay'ın biraz daha kuzeyinden harekete geçecek ve gençliğinden vefatına kadar anlatmak lazımdır ama hakikat Aziz Pavlus tam da Roma'nın isteyeceği ama sanki Germenlerin desteğiyle Roma'nın içerisinde bir bomba olarak hareket edecektir. Yani bugünün tabiriyle bugün görmüş olduğunuz muharref Hristiyanlığın kurucusu olan Aziz Pavlus, felsefe yoluyla ve savaş yoluyla Roma'yı deviremeyen Germen anlayışının Hristiyan dünyası içinde Roma'yı mahvı perişan etmek için kullanacağı bir hegemonyaya dönüşecektir. Ama Roma Germanya'dan daha zeki çıkacak. Bunu kendi için pozitif bir açıya çevirecek ve bütün dünyaya kendisi Hristiyanlığı kabul edecek noktaya getirerek en sonunda bütün dünyanın Hristiyanlaşması için, putperest bir Hristiyanlık için önemli adımlar atacak. Neden putperest Hristiyanlık dediğimizi süreç içerisinde daha iyi anlayacaksınız. Özellikle baharat yolunda Hristiyanlıkla ilgili kayıtlarımızı bir kez daha dinlerseniz bu konu hakkında daha geniş bilgiye sahip olacaksınız elbette. Önemli bölümleri kitaba bırakıyoruz. Yarın devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bugünlük kalın sağlıcakla.